Herkese merhaba arkadaşlar. Bir inceleme videosunda birlikteyiz. Bu defa sizlerle atölyemizde kullanabileceğimiz ve bize gerekli olabilecek bazı malzemeleri birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Öncelikle malzemeleri bize tedarik ettiği için Temu'ya teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu ürünlerin birçoğunu atölyemde ve projelerimde zaten kullanıyorum. Ancak zaman zaman sizlerden elinde kullandığın aparat nedir, nereden alabilirim ya da bunun özelliği nedir gibi bazı sorular geliyor. Bu videomuzda hem bunlara cevap vereceğiz hem de bu ürünlerin ne olduğunu, nereden bulabileceğinizi sizlerle paylaşmış olacağız arkadaşlar. İnceleme videoma ürünleri sırasıyla inceleyerek başlamak istiyorum. İlk olarak arkadaşlar bu konnektörlerle başlayacağım. Şöyle bir konnektör seti aldım. Bu set hem benim hem de sizin çok işinize yarayacak arkadaşlar. Poşetini açarak başlamak istiyorum. Şöyle kutu üzerine göstereyim arkadaşlar. Toplamda 270 parçalık konnektörlerimiz var. Ve yine burada özellikleri yazıyor arkadaşlar. İsterseniz kutu içeriğiyle devam edebiliriz. Kutunun kolayca açılıp dökülmesini ve içerisindeki konnektörlerin dağılmasını önleyen çok güzel ve sıkı bir kapatma mekanizması var arkadaşlar. Şöyle bastırarak açıyorsunuz. Tabi kamerayla birlikte bunu yapması biraz daha zor oluyor arkadaşlar. Alt kısmında yine hangi üründen ne kadar miktarda olduğu ve ebatları da yazıyor arkadaşlar. Bu ürünler genelde elektrikçilerin kullandığı ve yüksek voltaj gerektiren yerlerde kullanılıyor arkadaşlar. Ancak bazen şöyle kutu içeriğinde yine yakından göstermek istiyorum. Farklı ebatlarda bağlantılarımız ve konnektörlerimiz var arkadaşlar. Ancak bazen dediğim gibi sizin çıkarılabilir bağlantılara ihtiyacınız olabilir. Bu bağlantılarda size çözüm üretecek bir konnektör tipi, bu şekilde erkek ve dişiyi bağlayarak kullanıyorsunuz. Yine sıkıştırdığınızda burada sökülebilir. Ancak sökülmediğinde de oldukça güçlü bir bağlantı meydana getiriyor arkadaşlar. Yine şu şekilde bakın, şöyle göstereyim. Bunların plastik kılıfları var. Bu şekilde bir izolasyonda, silikon kılıflar bunlar, oldukça kaliteli bir izolasyonda oluşturmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Bu ürünle ilgili olarak videonun açıklamalar kısmında zaten satın alma bağlantısını paylaşmış olacağım. Ayrıca arkadaşlar videonun şu an sol tarafında gördüğünüz indirim kodunu kullanarak da bu ürünleri indirimli olarak alabilirsiniz. Hemen bir sonraki ürünümüz ve incelememize geçebiliriz. Sırada çapraz tel kesicimiz var. Bu videomuzda daha çok atölyede kullandığınız bazı araç gereçler, daha doğrusu benim kullandığım bazı araç gereçleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü videolarda görüp bu nedir gibi çok fazla soru alıyorum arkadaşlar. Şöyle kutu içeriğinden bunu çıkaralım. 2 adet aldım. 2 farklı ebatta aldım arkadaşlar. Bunların özelliklerinden bahsedeceğim. Ve yine merak edenler için de isimlerinden bahsedeceğim. Her iki ürünü de çıkararak masa üzerine aldım arkadaşlar. Zaman zaman videolarımda ve projelerimde bu ürünleri görüyorsunuz ve bana bu ürünlerin isimlerinin ne olduğunu ve nereden bulabileceğinizle ilgili sorular geliyor. Bu sorulara da bu videomuzda cevap vermiş olacağız arkadaşlar. Çapraz tel kesici olarak geçiyor. 2 farklı ebatta bu ürünleri aldım. Dediğim gibi videonun açıklamalar kısmında bu ürünlere ait satın alma bağlantısını bulabilirsiniz. Yine videonun şu an sol tarafında gördüğünüz indirim kuponunu kullanarak ilk kez Temu'dan alışveriş yapacak arkadaşlar bu görülen ürünlere indirimli olarak sahip olabilirler. Şu an elimde bir direnç var arkadaşlar. Bu direnci gördüğünüz gibi bu şekilde kesebiliyoruz. Oldukça kolay ve pratik bir şekilde pürüzsüzce kesebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde devrelerimizi hazırlıyoruz zaten. Bu küçük olanında şurada bir kapatma aparatı var. Bunun sayesinde ağzı açık kalmıyor arkadaşlar. Buradaki mandalı kaldırdığınızda ise açılıyor. Bu şekilde daha az yer kaplayacak şekilde bunu saklayabiliyorsunuz. Büyük olanı da burada. Bu biraz daha güç gerektiren uygulamalar için kullanabilirsiniz. Bu şekilde şöyle kesiliyor arkadaşlar. Tel kesme konusunda oldukça başarılı
Dediğim gibi projelerde zaman zaman kullanıyorum. Zaman zaman ne olduğunu ve nereden bulabileceğinizi soruyorsunuz. İşte cevabı diyerek bir sonraki ürünümüze geçiyoruz. Yine videolarda gördüğünüz ve atölyede kullandığım şu şekilde bir elektronikçi pensem var arkadaşlar. Burada bir yaylı mekanizması var. Tam olarak bir pense değil, bir karga burun değil arkadaşlar. Zaman zaman görmüşsünüzdür. Tellere şekil vermek için ya da bazen ulaşılması zor yerlerdeki bazı cıvataları sökmek için kullanıyorum. Bu şekilde bir ürünle daha karşınızdayız. Dediğim gibi bu videomuzda daha çok atölyede kullandığım araç gereçleri sizlerle paylaşacağım. Öncelikle ürünle ilgili çok kaliteli olmadığını ancak çok kötü de olmadığını söylemek istiyorum. Dediğim gibi birazcık böyle fiyat performans aralığında kalmış arkadaşlar. Bu şekilde ürünle karşınızdayız. Burada plastik, elinizi acıtmaması için bir kaplaması var. Buradan hem kaymaz hem de acıtmaz bir yapıya sahip, rahat bir şekilde kavrayabiliyorsunuz. Bu üründe çok fazla güç uygulama şansınız yok yapısından dolayı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağzı oldukça uzun. Bu ürünü de sizlerle paylaşmış olduk. Sıradaki ürünle devam etmek istiyorum. Sıradaki ürünümüz bir bilgisayar ekipmanı arkadaşlar. Ne oranda faydalanırsınız veya ne oranda kullanırsınız bunu bilmiyorum. Ancak bunu da sizlere göstermek istiyorum. Ben de zaman zaman bu tarz ürünlerden faydalanıyorum arkadaşlar. Özellikle video çekimlerinde, düzenlemesinde ve bazen canlı yayınlarda oldukça işime yarayan bir ürün. Bu gördüğünüz arkadaşlar USB üzerinden takılabilen bir ses kartı, ancak elimdeki versiyonu Type-C arayüzünü kullanıyor. Bu sayede eğer bilgisayarınızda Type-C çıkışı varsa bilgisayarınızın USB çıkışlarını işgal etmemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bir ucu Type-C, diğer ucunda bir mikrofon ve kulaklık bağlantısı yer alıyor arkadaşlar. Bunu bilgisayarınıza takarak direkt olarak kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir, özellikle Windows 10 ve üzeri versiyonlar için konuşuyorum, bir driver yüklemenize gerek yok. Bilgisayarınız bunu otomatik olarak tanıyıp kullanacaktır ve görecektir. Bilgisayarımın Type-C arayüzü üzerinden gördüğünüz gibi ses kartımı bağlıyorum. Windows algıladı ve yeşil ışığı da yandı arkadaşlar. Artık kullanıma hazır. Hemen aygıt yöneticisini de sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurada gözüküyor USB ses sürücüsü ve USB mikrofon sürücüsü olarak gözüküyor arkadaşlar. Bu iki tane USB üzerinden görülen giriş ve çıkışımız. Bizim taktığımız ses kartı, hemen ayırdığımda da buradan yok olduğunu göreceksiniz. Şu an ses kartını çıkarttım ve ilgili bağlantıların buradan kalktığını görebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi zaman zaman kullandığım aparatlardan ve cihazlardan bir tanesi. Bunu da sizlerle paylaşmış olduk. Hem benim hem de sizin en çok işinize yarayacak ürünü en sona sakladım arkadaşlar. Sabredip videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar için böylece hem güzel bir ürünle noktalamış olacağız hem de videonun finalini yapmış olacağız arkadaşlar. Şöyle yakından göstererek başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi kırmızı ve mavi şeklinde bir rengi var. Gelin şimdi biraz daha kameramızı geri alalım ve ürünü yakından incelemeye başlayalım. Zaman zaman hem atölyenizde hem de projelerinizi yaparken kabloları açmak büyük bir dert haline gelebiliyor arkadaşlar. Pensemizin şu kısmında gördüğünüz gibi bir keski var. Örneğin bu kablonun ucunu yeniden açmak, yeniden oluşturmak istiyorum. Bakın burayı kullanarak bunu kesiyoruz ve açılmaya hazır hale getiriyoruz. Ben bu kabloda göstereceğim. Farklı kablolar kullanabilirsiniz. Oldukça güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Hemen gerekli ayarlamaları da göstermek istiyorum. Kablo pensemizde iki tane farklı ayarımız var arkadaşlar. Bir tanesi burada, bir tanesi de burada arkadaşlar. Şurada hareketli bir plastiğimiz var. Bu plastik ile ne kadarlık bir kısmı açmak istediğinize karar veriyorsunuz. Yani kablonun ucu ne kadar açılacak? Örneğin bu kadarlık bir yer mi? Ya da daha kısa, şöyle buradan milimetre cinsinden, yine burada da inç cinsinden gerekli ayarları yapabiliyorsunuz. Örneğin şöyle 15 milimetrelik bir açıklık istiyorum arkadaşlar.
Üst kısmına şöyle kablomuzu yerleştiriyoruz. Bakın şu açmak istediğimiz kısmı şuraya plastiğe dayıyoruz. Bastırıp çekiyoruz arkadaşlar. Tabii ki açmadı. Bunun nedenini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Kabloyu açmamasının nedeni buradaki ayarın yapılmamış olması. Buradaki ayarımız ise şöyle şu şekilde gösterirsem daha iyi olacak arkadaşlar. Şu dişlerin arasındaki yakınlığı ayarlıyor arkadaşlar. İnce kablolar için bunu yaklaştırırken daha kalın kablolar için düzgün çalışması ve kablonun kopmaması için buradaki ayarı geri çevirerek bu iki dişin birbirinden uzaklaşmasını sağlıyoruz. Ben gerekli sıkılığı oluşturuyorum. Şu an kablom hazır. Gördüğünüz gibi yine aynı şekilde buradaki gerekli ayarı yaptıktan sonra istediğim mesafe kadar buradaki plastiğe dayadım ve şöyle bastığımda arkadaşlar artık kablomuzu açtı. Kablomuzun uç kısmından istediğimiz kadar bir açıklık meydana getirdik arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle atölyede en çok kullanacağınız ve en çok işinize yarayacak ürünlerden bir tanesi. Benim de çok kullandığım ve kullanmaktan hoşlandığım ürünlerden bir tanesi. Ürünleri bize sağladığı için Temu'ya tekrar teşekkür ederek videoyu sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Bu ürün ve daha önce incelediğim ürünlere ait satın alma bağlantılarını videonun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Yine arkadaşlar Temu'dan ilk kez alışveriş yapan arkadaşlar için ise videonun sol tarafında gördüğünüz indirim kuponunu kullanarak, indirim kodunu kullanarak ürünleri indirimli şekilde alabilirsiniz. Bir sonraki projemiz ve inceleme videomuzda görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.